arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz gibi iğne yardımıyla yapmış olduğum paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın şöyle değişik değişik kullanabilirsiniz. Paspastan seccadeye, kilimlere varana kadar, yolluklara varana kadar dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz, yapımı da kolay olan bir çalışma arkadaşlarım. Kalın halı kaydırmaz kullandım. Arkası bu şekilde gözüküyor. Önü de bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de şöyle 3 milim tığ kullandım. Alize Burcu'nun batik ip kullandım. Bakın evde arta kalan iplerimden de arkadaşlarım. Tabii ki de bir de iğneye ihtiyacımız olacak. Bu tarafını bakın şöyle göstereyim. Tığ ile çevirdim. Aynı şekilde bu kısmını da sonra bitirdikten sonra yaparsanız bu şekilde daha güzel görünecektir arkadaşlarım. Şimdi ben size hemen başlayıp anlatmak istiyorum. Önce kenarından başlayalım. Şöyle kenarı zaten her zaman yaptığımız gibi gayet kolay. Bu kenarını da anlatayım arkadaşlarım sizlere. Şöyle şuralardan başlayalım. Biraz şu kadar anlatsak yeterli olacaktır. Kenar kısmını en son bitirdikten sonra yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi şunu yaptım. Tutundum yani şeye, halı kaydırmazıma. Şu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Bir ileriye atlıyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bu. Bir zincir, bir tane ilerliyoruz. Bunu dediğim gibi bu işlemi paspasınızı ya da yolluk ne yapacaksanız bitirdikten sonra yaparsanız daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama başlamadan önce de yapabilirsiniz. Tabi dilediğiniz her türlü iple çevirebilirsiniz bu şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu kenar kısmı gözükmesin diye 2 tane zincir çektim fark ettiyseniz ve hemen şuradan giriş yapıyorum. Bir yana geçiyorum ve oradan devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde. Burada da yapmamız gereken işlem bu arkadaşlarım. Her bir delikten bir tane alarak devam ediyoruz. Burası da bu şekilde yaptıktan sonra şimdi gelelim bu modeli nasıl yaptığıma. Şimdi iğnem burada. İlkinden başlıyorum arkadaşlar. Şuradan anlatmaya başlayayım sizlere. Şu şekilde giriş yapıyorum. Bakın şöyle bir görüntü. Arkada ipi düğümlemeden yaparsanız daha güzel oluyor. Şimdi buradan bunu taktıktan sonra bir alta gidiyorum. Bakın şuraya. Buradan ve buradan alıyorum arkadaşlar. Ve bu ipimi, bu gelen ipimi alttan bu şekilde tutuyorum. İğnemin altından şöyle üstünden geçiriyorum. Yani iğneyi tamamen o iple sarıyorum. Ve çekiyorum bu şekilde. Ve bakın böyle bir yer oluşmuş oluyor. Şimdi devam edelim. Burada ipimiz bakın bu şekilde durursa çok rahat ederiz. Şöyle hemen taktım iğnemi bu taraftan şu şekilde altından ve üstünden geçiriyorum böyle. Ve ipi çekiyorum artık. Şöyle tuttum. Bakın şöyle bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlar. Hemen devam edelim.
Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde bir görüntü oluyor ilk etapta. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Az önce söylemeyi unuttum. Halı kaydırmaz normalde bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle devam ediyor. Şu anda enini yapıyoruz. Yani eninden başlayıp, pardon, uzunluğundan başlayıp ne kadar yapacaksak halı kaydırmazı o şekilde kesip veya alıp işte böyle yan yan gidiyoruz. Yani normalde bu şekilde durması gerekiyor. Ama modelimizi bu daha güzel olduğu için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönelim. İkinci sırayı da bir miktar göstereyim. Geri dönüşü de aynı şekilde döneceğiz ama bu defa arkadaşlar şöyle giriş yapıyorum. Buradan çıkartıyorum. Yani bir tanesini bu şekilde atlıyoruz önce. Bu dönüş yerimiz. Yani şurası arkadaşlar. Şimdi buradan geldim bu şekilde. Bu defa ipim bu şekilde dururken bakın şöyle aldım. Hemen çeviriyorum. Buradan ve çekiyorum. Şu şekilde aldım. İpim bu tarafta bakın. Şöyle çevirdim. Çekiyorum. Geri dönüşü de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sona geldiğimizde bakın şöyle aldım, yine çeviriyorum ve buradan şurada bir tane atlamıştık, hemen oradan giriş yapıyorum. Şu şekilde ikincisinden çıkartıyorum ve böyle bir görüntü oluyor. Şimdi yine aynı az önce yaptığımız gibi buradan çıkarttıktan sonra yine İlk başta yaptığımız gibi arkadaşlarım, bakın şu şekilde tuttum ve hemen çeviriyorum, etrafından devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, bakın modelimiz tamamen ortaya çıktı. Diğer taraftan daha net gözüküyor. Evet, bu şekilde bir çalışma, bir model. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.